Hayatınızda hiç ne kadar çabalarsanız çabalayın, bir şeylerin inatla ters gittiği oldu mu? Sanki siz bir kapıyı zorladıkça her şey daha da sarpa sarıyor, işler daha da işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor gibi. İşte bugün anlatacağım hikaye tam da bu hissi iliklerine kadar yaşayan bir adamın hikayesi. Osmanlı'nın kudretli padişahı Sultan Mahmud, tebdili kıyafet yani halkın arasına kılık değiştirerek karıştığı o meşhur günlerden birindedir. Yanında sadrazamı ve birkaç muhafızıyla sokakları gezmektedir. Yorulur, bir kahvehaneye otururlar. Fakat kahvehanede garip bir durum vardır. Müşteriler sürekli bir adama şöyle seslenmektedir. "Tıkandı baba, bize çay getir. Tıkandı baba, kahveler nerede kaldı?" Sultan Mahmud'un dikkatini çeker bu isim. Neden bir insana tıkandı derler ki? Dayanamaz, çağırır adamı yanına, "Baba," der. "Sana neden tıkandı baba?" diyorlar. "Hele otur da bir anlat." Adam yutkunur, başlar anlatmaya. "Ben," der, "bir gece rüyamda tanıdığım tüm insanların bir çeşmesi olduğunu gördüm. Hepsinin çeşmesinden oluk oluk gürül gürül sular akıyordu. Benim de bir çeşmem vardı. Ama benimki ip gibi incecik akıyordu. İçimden geçirdim. Keşke benim çeşmem de onlarınki kadar aksa. Yerden bir odun parçası aldım, suyun geldiği deliğe hafifçe soktum. Açılır sandım. Ama ben kurcalayınca çomak kırıldı. O ip gibi akan suyum damlamaya başladı. Telaşlandım. Bu sefer keşke diğerleri kadar olmasa da bari eskisi gibi yani ip gibi aksa dedim. Musluğu biraz daha kurcaladım. Ben uğraşırken suyun geldiği delik tamamen tıkandı. O damlayan su da kesildi. Tam yine uğraşmaya devam edecektim ki o sırada Cebrail göründü bana. Sadece şu iki kelimeyi söyledi. "Tıkandı baba, tıkandı. Artık uğraşma." İşte o gün bugündür der adam, hangi işe elimi atsam kurudu. Kime anlattıysam bu rüyayı adım Tıkandı Baba'ya çıktı. Şimdi burada çaycılık yapıp zar zor karnımı doyuruyorum. Sultan Mahmud bu hikayeden çok etkilenir. Muhafızlarına gizlice şu emri verir. "Bundan sonra her gün bu adama bir tepsi baklava götürün ama her baklava diliminin altına da bir altın koyun." Ertesi gün askerler ilk tepsi baklavayı "Padişahımızdandır" diyerek Tıkandı Baba'ya teslim ederler. Adamcağız sevinir. "Ne zamandır tatlı yemişliğim yoktu" diye geçirir içinden. Ama yolda yürürken aklına başka bir fikir gelir. "Yahu ben bir başıma bir tepsi baklavayı nasıl yiyeyim? En iyisi bunu satıp birkaç eksiğimi gidereyim." Geçer işlek bir yol kenarına ve baklavayı satmak için bağırmaya başlar. Yoldan geçen bir Yahudi baklavayı görür, satın alır ve evine götürür. Bir dilim atar ağzına. Dişine sert bir şey çarpar. Bir bakar ki altın. Her dilimin altında bir altın vardır. Yahudi ertesi gün koşarak aynı yere gelir, "Baba," der, "bana biraz indirim yap, her gün bu baklavaları senden alayım." Tıkandı Baba kabul eder. Altın dolu tepsileri 3-5 kuruşa her gün satmaya başlar. Aradan tam bir ay geçer. Sultan Mahmud, "Bizim Tıkandı Baba ne alemde, bir görelim" diyerek aynı kahvehaneye gider. Ama bir bakar ki adam aynı adam. Ne uzamış ne kısalmış. Yine aynı önlük, yine aynı çay tepsisi. Sultan sorar, "Baba, sana yolladığım baklavaları almadın mı?" Adam mahcup bir şekilde, "Geldi hünkârım, sağ olun. Ben de onları satıp eksiklerimi giderdim. Duacınızım" diye cevap verir. Sultan Mahmud acı bir tebessümle gerçeği anlar. "Sen gel bakalım benimle," der. Tıkandı Baba'yı doğruca sarayın hazine odasına götürür. Altınların, mücevherlerin yığılı olduğu o odaya. Eline kocaman bir kürek tutuşturur, "Baba," der, "daldır küreği şu altın yığınına. Küreğin üstünde ne kalırsa hepsi senindir." Tıkandı Baba öyle bir heyecanlanır, elleri öyle bir titrer ki küreği ters tuttuğunu fark etmez bile. Hızla daldırır çıkarır. Lakin kürek ters olunca üzerinde sadece bir tek altın kalır. O da titreyen ellerinden süzülür düşer. Sultan Mahmud derin bir iç çeker. "Baba, senin buradan da nasibin yokmuş." Sultan askerlerine döner, "Bu adamı Üsküdar'a götürün," der. "Bırakın bir taş seçsin. Taşı ne kadar uzağa atarsa durduğu yerden taşın düştüğü yere kadar olan tüm araziyi ona tapulayın." Askerler adamı Üsküdar'a götürür. "Bir taş seç," derler. Tıkandı Baba etrafına bakar, ufak taşlara burun kıvırır.
Gider yerdeki en kocaman, en ağır kayaya sarılır. Seçtiğim taş budur der. Askerler kuralı söyler. Fırlat bakalım baba. Tıkandı baba hırsla bütün gücüyle kayayı kucaklar. Yukarı kaldırmaya çalışır fakat ağırlığına dayanamaz. Ayakları tökezler, sırt üstü devrilir ve o kocaman kaya tam göğsünün üzerine düşer. Tıkandı baba orada, o taşın altında can verir. Askerler gelip durumu Sultan Mahmud'a anlattıklarında padişah tarihe geçen o meşhur sözü söyler. Vermeyince Mahmud, neylesin Mahmud. Biz çoğu zaman elimizdeki çubuğu zorlar, akmayan o çeşmeyi kanırtır dururuz. Olmadığında kahrolur, neden diye isyan ederiz. Bazen küreyi ters tuttuğumuzu görmez, bazen de taşıyabileceğimizden çok daha büyük bir kayaya sırf hırsımızdan sarılır, altında kalırız. Halbuki nasip sen ne kadar zorlarsan zorla senin olmayan ama sen ne kadar kaçarsan kaç seni bulandır. Eğer bu hikaye size bir şeyler düşündürdüyse ve bu tarz hikayelerin devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Aşağıdaki beğen tuşuna basmanız da benim için önemli. Hikaye hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.